Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden gelen bir sorunun çözümünü paylaşacağım. Norton teoremi ile ilgili bir soru. Hızlıca hemen soruya geçelim. Soruyu çözdükten sonra bazı bilgileri sorunun sonunda vereceğim arkadaşlar. Şimdi Norton teoreminde ve Thevenin teoreminde ilk önce soruya ben eşdeğer direnci bulmakla başlıyorum. Bu eşdeğer direnci bulmak Norton teoreminde ve Thevenin teoreminde aynı işlem adımlarını takip ederek sonuca götürüyor bizi. Yani ne yapıyoruz? Devrede var olan kaynakları çıkarıyoruz. Devreden çıkarılan gerilim kaynaklarının yerlerini kısa devre, akım kaynaklarının yerlerini açık devre yapıyoruz. Ve aynı zamanda soruda bize sormuş olduğu, bizim sorumuzda I2 akımını soruyor. Yani 20 ohmluk direnci soruyor bize. Bu 20 ohmluk direnci de devreden çıkarıp bulunduğu yere açık devre yapıp buradan bakarak devrenin eşdeğer direncini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi hızlıca başlayalım. Şöyle ekranı yukarı doğru kaydırayım. Şimdi kaynakları ve direnci çıkararak soruyu tekrar çiziyorum buraya ben. Buradaki gerilim kaynağımızın yeri kısa devre oluyor. Burası 50 ohm. Burası 5 ohm. Burada 20 ohmluk direncimiz vardı. Buraya açık devre bırakıyoruz. Burada 10 ohmluk bir direncimiz var. Ve burada da akım kaynağımız var. Burayı da açık devre bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya da AB diyelim. Buradan devreye baktığımız zaman 5 ohm ve 50 ohmun birbirine paralel olduğunu ve 10 ohmun da bunlara seri olduğunu direkt olarak ben görebiliyorum. Siz göremeyebilirsiniz. Ya da o an kafanız karışık olabilir. Sınavda yanlış yapma ihtimaliniz olabilir. Böyle bir şüpheye düştüğünüz zaman şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Şimdi buraya AB diye isimlendirmeler verdik. Bu A'dan çıktığımız zaman 5 ohmluk direncin bu ucuna A geliyor. 50 ohmluk bu direncin ucuna da A geliyor. Burada bitti. Dirençleri geçemiyoruz. Daha sonra 10 ohmluk direncin ucuna da B geliyor. Şimdi burada bu 3 direncin ucu da aynı yere bağlanıyor. O yüzden bunlar aynı isimlendirme olacak. Bunlara da C diyelim. Arkadaşlar AC, 5 ohm ve 50 ohm bunlar birbirine paralel olmuş oluyor. Zaten bunların eşdeğer direncini aldığımız zaman 10 ohmun da bunlara seri olduğu net olarak görülüyor. İki tane direnç birbirine paralel olduğu zaman eşdeğer direncini bulurken bunların çarpımları bölü toplamları oluyordu. Bu da 5 çarpı 50 bölü 5 artı 50, o da 250 bölü 55. Bu değerde yaklaşık eşittir 4,545 ohm arkadaşlar. 10 ohm da bunlara seri olduğu için R Norton ya da R Thevenin direnci de 14,545 ohm olmuş oluyor. Aslında devrenin ilk kısmını ya da çözümlemenin ilk kısmını bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir de şimdi burada Norton teoremiyle çözüm dediği için bir de bu devreden geçen akımı bulacağız. Şimdi devreden geçen Norton akımını bulurken arkadaşlar 20 ohmluk direnci yine devreden çıkarıyoruz ama 20 ohmluk direncin bulunduğu yeri kısa devre yapıyoruz. Kaynaklar devrede kalmaya devam ediyor. Bu koldan geçen akımı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi hemen hızlıca o işleme de geçelim. Şöyle bir rengi değiştireyim. Devreyi tekrar çizeyim. Burada 5 ohmumuz var. Burada 50 ohmumuz var. Burada bir gerilim kaynağımız var. Şöyle artı eksi 60 volt, 5 ohm, 50 ohm. Şimdi burayı kısa devre yaptım. Burada bir 10 ohmluk direncimiz var. Ve son olarak şurada da bir akım kaynağımız var arkadaşlar. Bu da 4 amper. Şimdi biz şuradan geçen akımı bulmaya çalışıyoruz. Buna da IN diyelim. Şimdi dostlar burada devreye direkt baktığınız zaman iki tane kaynak var. Biri gerilim kaynağı, biri akım kaynağı. Bu soruların çözümü bazen karmaşık olabiliyor. Akımları dağıtarak, çevre atarak vesaire filan daha uzun oluyor bence. O yüzden burada dikkat ederseniz gerilim kaynağı ve ona seri bağlı bir direnç var. Akım kaynağı ve ona paralel bağlı bir direnç var. Yani bu soru her iki şekilde de kaynak dönüşümüne
müsait bir durumda görünüyor. Ben akım kaynağını gerilim kaynağına çevirmeyi tercih ediyorum. O da şöyle olacak. V eşittir I çarpı R'den 4 çarpı 10'dan 40 voltluk, yani şu kısımda 40 voltluk bir gerilim kaynağı ve ona seri bağlı 10 ohmluk bir direnç oluşacak. Onu da şu yan tarafına çizeyim. Şöyle burada artı eksi 60 voltumuz. Burada 5 ohmumuz. Burada 50 ohmluk direncimiz. Artık burada 10 ohmluk bir direncimiz var. Ve burada da 40 voltluk bir gerilim kaynağımız var arkadaşlar. Bu kaynak dönüşümünde akım kaynağından gerilim kaynağına geçerken artının eksinin nerede olacağını şaşırıyorsanız şöyle düşünün arkadaşlar. Şu okun ucunun olduğu yer daima artı olarak dönüşümlerde alınıyor. Bu da böyle aklınızda kalsın. Şurada da I Norton direncimiz var. Şimdi ben çözümleme yapacağım için yeniden bir isimlendirme vermek istiyorum. Buraya I1 diyelim. Buraya I2 diyelim. Bu koldan da I1 artı I2 akar. Yine turuncuya geçersek. Şimdi buraya şu yönde bir çevre. Buraya da şöyle bir çevre atarsak arkadaşlar. Bunlara da şöyle birinci çevre ve ikinci çevre dersek. Birinci çevre için şuradan başlıyorum. Eksi 40 artı 10 çarpı I1 artı 50 çarpı I1 artı I2. İkinci çevre için eksi 60. Tabi bu eşittir 0 olacak arkadaşlar. Eksi 60 artı 5 çarpı I2 artı 50 çarpı I1 artı I2 eşittir 0. Şimdi bunları bir açalım arkadaşlar. Bu da şöyle olacak. 40 eşittir diyelim. 10 I1 burada var. 50 de buradan gelecek. 60 I1 artı 50 I2 oldu. Burada da 60 eşittir 50 I1 artı 55 I2. Bunlar sadeleşiyorlar. Ben sadeleştirmeyi tercih ediyorum. Şunların şöyle 10'a bölersem sıfırlara gider. Burayı da 5'e bölersem 12, 10 ve 11 kalır. Son olarak devrenin son haline şöyle ekranı birazcık daha aşağı kaydırıp tekrar bir yazayım arkadaşlar. 4 eşittir 6 I1 artı 5 I2. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklemimiz de 12 eşittir 10 I1 artı 11 I2. Şimdi arkadaşlar biz devrede şöyle tekrar gelecek olursak, gerçi tüm akımları bulacağız ama I1 akımını istiyoruz. Çünkü I Norton'a I1 dedik. O yüzden şöyle yapalım. I2 akımını yalnız bırakıp birinci denklemde, ikinci denklemde yerine yazalım. Buradan da I2 akım eşittir 4 eksi 6 I1 bölü 5 olur. Şimdi bunu gelip bu denklemde, yani şurada yerine yazarsam 12 eşittir 10 I1 artı 11 çarpı 4 eksi 6 I1 bölü 5 oldu. Şimdi burada paydada 5 var. Burada 5 yok. Paydaları eşitleyip tekrar bir dağıtma işlemi yapacağım. 12 eşittir 50 I1 artı 11'i de içeriye dağıtıyorum. Bundan sonra zaten matematiksel işlem arkadaşlar. Denklemimizi kurduk. 44 eksi 66 I1 bölü 5. Bu 5'i de karşıya atarsam şöyle olacak denklemin son hali. 60 eşittir 50 I1 artı 44 eksi 66 I1.
Şöyle ara ara renk değiştireyim ki daha okunabilir olsun. 44'ü bu tarafa atıyorum. 16 eşittir. Eksi 16 I1. Buradan da arkadaşlar I1 eşittir 1 amper oldu. Yani bu da bizim neyimize eşit? I Norton'a eşit. Şimdi şöyle ki arkadaşlar biz I Norton'u da bulduk. R Norton'u da bulduk. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle ekranı yukarı doğru kaydırayım. Bir eşdeğer devremiz var. Norton çözümü için. Bunu çiziyoruz. Şimdi bu bizim I Norton akımımız. Şöyle isimlendirmeleri de yazayım. 1 amper. R Norton direncimiz 14,545 ohmlu galiba. Burada da 20 ohmluk bir direncimiz var. Şimdi arkadaşlar biz 20 ohmun üzerinden geçen akımı bulmak istiyoruz. Şöyle diyelim, şuna I1 diyelim. Buna I2 diyelim. Buradan I gelsin. Şimdi bunun kısa yolu şu arkadaşlar. 14,545 bölü 14,545 artı 20 çarpı 1. Yani akımımız. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 0,42 ampere eşit. Yani bizim sorunun en başında bize sorulan I2 akımı 0,42 yaklaşık eşit diyelim. 42 ampere eşit oluyor. Aslında sorumuzun çözümü burada bitiyor arkadaşlar. Ama diyelim ki bu kısa yolu bilmiyorsunuz. Bunu şöyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Biraz mantık yürüterek. Şimdi burada iki tane birbirine paralel bağlı direnç var. Bu dirençlerin sadece direnç değerlerini biliyorum. Gerilimlerini bilmiyorum. Akımlarını bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu dirençler paralel olduğu için bunların gerilimlerinin birbirine eşit olacağını biliyorum. Yani birinci direnç için VRN eşittir 14,545 çarpı I1 olur. V20 diyelim buna da. Bu da eşittir 20 çarpı I2 olur. Ben şunu da biliyorum. I eşittir I1 artı I2 olduğunu da biliyorum ve I'nın 1 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar burada bunları birbirine eşitleyerek 14,545 I1 eşittir 20 I2 yaparız. Buradan da atıyorum I2'yi yalnız bırakalım. I2 eşittir 1 eksi I1 yazarız. Sonra bu I2'yi gelir. Burada yerine yazarız. Denklemimizi çözdüğümüz zaman I1'i I2'ye ayırdığımız zaman sonuç olarak yine bu değeri bulacağız. Bu sorunun doküman olarak kaynaklarını da web sitesinde şurada soru cevap başlığının altında sizden gelenler diye bir bölüm oluşturdum. Buraya bu ve bunun benzeri sizden gelen soruları böyle dilim döndüğünce çözüp anlatıp paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bu devreyi çözdük arkadaşlar. Bir de şunu da göstereyim. Burası biraz bir ekstra bilgi olacak. Bu devreyi mesela siz evde başka bir soruyu çözdünüz ama bunun doğru mu yanlış mı emin değilsiniz. Bunun şu şekilde sağlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir devremizi alalım buraya. Şöyle yapayım. Ben devreyi yan ekranıma alayım. Buradan Proteus programını çalıştırayım. Şimdi Proteus programı çalıştı. Şimdi bizim devremizde ne vardı? Bir DC kaynak vardı. DC source yazdığınız zaman direkt geliyor buraya. Bir de DC akım kaynağımız vardı. Bunu da DC current yazdığınız zaman geliyor arkadaşlar. Bir de neyimiz vardı? Direncimiz vardı devrede. Şimdi hemen hızlıca sorumuzun bir benzerini kuralım. Direnç değerlerini yerine yazalım ve devremizin sağlamasını yapalım arkadaşlar.
Şimdi gerilim kaynağımız 60 volttu. Bu arada bu değerleri değiştirmek için mouse'la çift tıklıyorum bu elemanların üzerine. Buradaki direncimiz 5 ohm'du. Buradaki direncimiz 50 ohm. Tabi az önce bunu 5K yazdım. Bunu düzeltiyorum. Bakın ismin üstüne çift tıklarsanız arkadaşlar burada ismi değiştirmek gelir. O yüzden şu direnç değerinin, yani direnç sembolünün üzerine çift tıklamanız lazım. Burası 20 ohm'du. Burası 10 ohm'du. Burası da 4 amperdi. Şunu da göstereyim bu arada. Böyle ekrana diyelim elemanı aldınız ama henüz daha koymadınız. Klavyenizden artı eksi tuşlarına basarak bunun yönünü değiştirebilirsiniz. Koyduktan sonra da yine böyle bir kere mouse'un üzerine tıklayıp kırmızı hale geldiği zaman yine artı eksi tuşlarını kullanarak yön değiştirebilirsiniz. Şimdi bir de alacağım. Ampermetre alacağım. Buradan geçen akım ölçmek istiyorum. DC ampermetreyi alıyorum arkadaşlar. Şöyle bu direnci kenara çekeyim biraz. Şu kolu sileyim. Biliyorsunuz ampermetre devreye seri bağlanır. Evet, ampermetremi bağladım. 4 amperlik kaynağım burada. 10 ohm, 50 ohm, 5 ohm ve 20 ohm. 20 ohm üzerinden geçen akımı göreceğiz. Burada çalıştır butonuna basıyorum. 0.42 amper arkadaşlar. Bizde çözümümüzde zaten hemen tekrar bu ekrana alayım. Biz de 0.42 amper bulmuştuk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.